Merhaba dostlarım. Ben pek sevmiyorum ama bazıları hikayelerle olayı anlatmaya kalkınca daha iyi anlaşılır olduğunu söylüyorlar. Ben de öyle başlayayım bari bu sefer gene. Adam mola vermiş. Kasabanın girişindeki faytoncunun önünde arabasıyla. Arabanın içinden eğile büküle inmiş. Gelmiş faytoncunun önüne selam vermiş. Fayton imalatçısı güler yüzle karşılamış onu. Elindeki işi bırakmadan ciddiyetle devam ederek. Bir yandan da yabancının geldiği beyaz otomobiline yatmış, bakmış yan gözle. Sonra burun kıvırıp konuşmuş. Bak bey, bu şeytan arabaları tehlikelidir. Siz şehirliler pek meraklısınız ama bunlar başınıza iş açar. Hızlıdır benim faytonlardan ama maazallah devrilir sonra. Bizim faytonlar salıncak yaylıdır, rahattır. Oturağını yumuşak yaparım ben. Tekerlekleri de büyüktür benim faytonum. Bir dönüşte epey yol kat eder. Buradan kalktın mı soluksuz şehre kadar gidersin de bana mısın demez atlar. Benzinin bitti derdi de yoktur. Üstündeki tente hem yağmurdan korur hem de güneşten. İstersen açarsın tentesini, üstü açık da gidersin etrafı seyrede seyrede. Dizginleri özel deridendir. Hem sağlamdır hem ellerini acıtmaz. Hem bunlar çift beygirli, 2 beygir koşarsın buna. Git gidebildiğin kadar. Hem bu faytonlar çok bilimsel yapılır. Tekerleğin çapını hesap etmek, dengesini hesap etmek, ne kadar yüksek olması gerektiğini hesap etmek, iki tekerlek arası mesafeyi hesap etmek hep bilim işidir. Biz bilimsel çalışırız. Biz inanmışız bu işe ama bilimden de asla geri kalmayız faytonculuğu. Onlar böyle konuşurken yabancıyı gören kasabalılar da toplanmış çevrelerine kafa sallayarak tasdik ediyorlarmış faytoncuyu. Faytoncu da onlardan aldığı bu destekle daha da methetmeye başlamış faytonunu. Faytonun rahat, huzurlu sürüşü olduğunu, kasabalıların çevredeki köylere faytonla zevkle gidip geldiğini, faytonun arkasındaki dolapta eşyaların taşındığını, kısacası faytonun ne kadar fazileti varsa hepsini sıralamış. Kasabalılar da bu bilgiç fayton imalatçısını zevkle, kendilerinden geçerek, huşu içinde dinlemişler, keyiflenmişler. Övünüyorlarmış içlerinden böyle bilgiç faytoncuları olduğu için. Ama hoşgörü ve sevgi dolu oldukları için de beyaz metal yığını arabasıyla gelen yabancıyı incitecek hiçbir şey yapmamışlar, söz söylememişler. Ayran ikram etmişler. Yabancı sessizce seyretmiş kasabalılar. Sessizce dinlemiş kasabanın bilgiç fayton imalatçısını. Haklısın efendi demiş fayton imalatçısına. Çok güzel işler başarıyorsun. Allah gücünü kuvvetini arttırsın. Ne güzel sen mutlu, hemşerilerin mutlu. Huzur afiyetle yaşayın demiş. Sonra kalkmış yerinden yürüyüp beyaz arabasına binmiş. 16 saniyede hardtop tepesini açmış otonun. Vites koluna parmağını dokundurup arabayı çalıştırmış. Navigation ekranından arabanın arkasına takılan çoluk çocuk olup olmadığını kontrol etmiş. Sonra da arabanın içinden el sallayıp Allah'a ısmarladık demiş kasabalılara. 7 vitesli, 493 beygirli, 2000 devirde 516 tork vuran arabasının gazına basıp sessizce gözden kaybolmuş 5-6 saniye içinde. Kasabalılar cin görmüş gibi bakan gözlerle arkasında tozunu gördükleri arabanın gidişini şaşkın seyretmişler. Faytoncu hala faziletinden ve güzelliğinden söz etmedeymiş kasabalılara. Sanki o yabancı hiç oraya gelmemiş gibi. Kasabalılar da zevk ve hayranlıkla dinliyorlarmış faytoncuyu. Uğrayan yabancıyı hiç görmemişçesine. İşte size bugün hikaye anlatarak gönlünüzü hoş ettim sanırım. Ha bir de şu geldi aklıma. Hani İslam dinini beğenmeyip Budizm ve bu tür inançlar peşinde koşanlardan söz etmiştim geçen konuşmalarımdan birinde ya.
Tasavvufun hası Budizm'deymiş falan. İnsan nirvana'ya ulaşacakmış kendi içinden om diyerek. Canlarım benim. Ortadaki Müslümanlığa bakıp İslam'ı budur sanan aydınsı canlar ya Budizm'den çare arıyorlar ya Hristiyanlıkta İsa'ya tapınma yolunu seçiyorlar. Tanrı'nın oğlu gelip onları uzay gemisine bindirip babasının yanına götürecek ya. Ama ne yapsınlar? Düşünün bir. İnsaf edin. İslam dini diye uzayda yukarıda bir yere oturtulmuş tanrılı, yukarıda Allah var anlayışı. İki kefeli terazide tartılacak günahlar, sevaplar. Buyruğuna karşı çıkanı Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi giyinmeyeni, sakal bırakmayanı sünnete uymadı diye cehenneme atacak din anlayışı. Malum Resulullah da o devirde Ebu Cehil, Ebu Leheb gibi giyiniyordu. Bu giyim Resulullah'ın mı sünneti? 1400 senede 10-100 bin tane fetva ile oluşmuş bir şeriat anlayışı. Ne yapsın bu adamlar bir yerlere kapağı atmayıp da? Bütün bu toz bulut ardında parlayan İslam güneşi nasıl görülebilsin? İnsanların benim gibi 40 küsur senesini bu işin hakikatini bulmaya hasredecek şartları yok ki. Oysa hangi anlayışta olursa olsun kıyamete kadar gelecek bütün insanlara hitap edecek kapsamda bir Kur'an ve din güneşi insanlığın üstünde parlamakta. Güneş istediği kadar güneş olsun. Bulutlar göğü kapladı mı güneşi göremez olursunuz. Ufkunuz da tepeniz de kararır. Hatta öyle olur ki önünüzü bile göremez olursunuz. Tek çare o kapkara bulutlu yöreden açık bulutsuz yörelere gitmektir. Resulullah güneşi bağnaz, derinliksiz, şekilci, militarist kafalı dindarlık bulutlarıyla örtülünce de insanlar o anlayış yöresinden uzaklaşmak için nereye kaçacaklarını bilemiyorlar yıllardır. Kimi Budizme, kimi Hristiyanlığa kaçıyor hoşgörü ve sevgisi yüzünden. Oysa insanlar bir görebilseler Resulullah güneşini, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin diyen o sevgi abidesini, hayatını insanların geleceklerini kurtulmasına adayan o muhteşem insanı bir görebilseniz, o bulutlardan kurtulup, yukarıda Tanrı yok, boş yere olmayan şeye tapınıp dışarıdakinden bir şey beklemeyin. Allah adıyla her noktada ve zerrede var olanı, dışarıda değil kendi varlığınızda, özünüzde, kalbinizde, şuurunuzda, sırrınızda, hafinizde, ahfanızda arayın. Ve ona erin ki eriyesiniz demeye çalışan o muhteşem zatı bir fark edebilsek. İster erkek ol, ister kadın. Sen yeryüzünde halifesin Allah isimlerinin anlamını dışa taşıyan varlık olarak. Güzelliğini sana fark ettirmek isteyen o Allah Resulü'nü bir anlayabilsek. İki Müslüman birbirine kılıç çekerse ölen de öldüren de cehennemdedir diyen. Bir kişi birisini küfürle itham ettiğinde itham edilen Allah ve Resulüne iman eden bir kişi ise itham eden kafir olur. Uyarısını yapan Nebiyullah'ı bir değerlendirebilsek ve olayın en muhteşem yanını bir görebilsek. Nedir o yan? Nefsimizden başlayıp nefsimizin hakikatına yükselen Miraç yolu Allah adıyla işaret edilene uzanan yolculuk. Derunumuzdan, beynimizden başlayıp doğa kanunları denilen bedenimizin ve bedenimizin devamı olan ruhumuzun tabi olduğu kanunları ve çalışma sistemini tanımakla devam eden ve evrensel gerçekleri fark ettiren dışsal yolculuk. Her şey gördüğümden ibarettir, göremediğim şey yoktur. İlkelliğinden, çağ dışılığından arınabilsek. Dünya düzdür, gökte Tanrı vardır,
3-5 kanatlı melekleriyle işlerini görüp derdi gücü insanları, cinleri cehenneme atmaktır. Kainatın merkezi dünyadır. Her şey insana yaranmak için yaratılmıştır. Dar görüşlülüğünden kurtulup muhteşem Allah Resulü'nün açıklamış olduğu Sünnetullah isimli evrensel yaratılış sistem ve düzenini fark edebilsek, Allah adıyla işaret edilenin ve her zerrede isimlerinin özellikleriyle var olanın, tüm varlıktaki tasarruf ve tahakkümünün her birimin özünden gelen bir biçimde açığa çıkmak üzere var olduğunu kavrayabilsek, İbadet denilen tüm çalışmaların Tanrı'ya yönelik değil, içsel yanı itibariyle kişinin hakikatini tanıması ve Allah'a ermesi amaçlı. Dışsal yanının da sonsuz yaşamını oluşturacak şartları hızla iyileştirmesi ve bunun için de kendindeki ilahi bağış olan kuvveleri tanıyıp kullanılır hale getirmesi gayesine dönük olduğunu fark edebilsek. Hele hele o muhteşem beynin risalet ve nübüvvet kemalatını en kapsamlı biçimde kendinden açığa çıkarması sonucu bize evrensel mekanizmayı, neyin neyi nasıl oluşturduğunu, neler yaşanacağını ve yaşanacak olanlara karşı neden ve nasıl tedbirler alınması zorunlu olduğunu fark ettirmek için ne mücadeleler verdiğini fark edebilsek. Kendisinde açığa çıkan ve bahşedilen evrensel sistem manueli mahiyetindeki o muhteşem bilgi kitabının kapsadığı zamanüstü gerçeklikleri basiretimizle okuyabilsek ve böylece Kur'an'ın ruhuna erebilsek. Ah dostlarım, hangi birini anlatayım size? Ramazan boyu hep konu başlıklarını anlattım sizlere. Oysa bu konuların detaylarına girsem saatler boyu, aylar boyu anlatsam bitiremem müşahedelerim. Biliyor musunuz? Gençliğimde Grundig TK-145'li makara teyplerimi söküp tamir ederdim. Manueline bakıp kendi başıma. Sonraları lambalı TV'ler çıktı. Onların lambalarını değiştirip tüp ayarlarını yapmaya başladım. 1303 kaplumbağamın karbüratörünü de söküp temizler, hava ayarlarını yapar, icabında memelerini değiştirir daha iyi, hızlı gitsin diye süpap ayarlarını yapardım. Daktilo tamiri ise çocuk oyuncağıydı bana. Sonra bilgisayar geldi karşıma. 2 megabayt hard diski olan o günün en gelişmiş PC'siyle başladım işe. Türkiye'ye gelmeden önce en son Asus P5AD2E boardlu 10.000 devirli hard diski olan SATA 4 GB'lı bilgisayarımı yapıp imal edip onu getirdim buraya. Kendi göbeğimi kendim kestim hayatım boyunca, elimden geldiği kadarıyla. Burnumu sokmadığım ne atom fiziği kaldı, ne kimya, ne tıp, ne psikiyatri. Hep dini daha iyi anlamak uğruna. Düşündüm ki din ve Kur'an'ı anlamak için tüm bu bilgilere ihtiyaç var. Zira sistemde hepsi bir dişli bunların. Ve sonuçta sistem tümüyle entegre çalışan muhteşem bir mekanizma Allah'ın yarattığı. Okumadığım hadis veya tasavvuf kitabı ne kaldı bilmiyorum. Bunları anlaman için yaşamalısın diyen Ahmed Rufai'ye, Bursevi'ye bakıp 90-120 günlük riyazatlar, 3-5 günlük bağlamalı, yani hiç iftar etmeden tutulan oruçlar mı yapmadım? Neler yapmadım? İnzivaya mı çekilmedim? Anlayacağınız, yalnızca yürüyüp, yalnızca Resulullah'a tabi olarak ilerlediğim hayat yolunda denemediğim pek az şey kaldı.
20 yaşındayken yalnız başıma gittim hacca. Sırtıma bir o hipi torbasından takarak. Kimler nelerle korkutmadı beni. Vehmimi tahrik etmek için. Ama ben yalnızca Allah'a inandım. Ve yalnızca Allah'a güvendim. Kimsenin anlayışıyla kendimi sınırlamadım. Hep yeniyi aradım. Herkesin görüşünü aldım, inceledim ama yalnızca kendi yolumda yürüdüm. Allah'ın bana takdir etmiş olduğu yolda onun ilmi, iradesi ve kudretiyle. Yeniye açık olmayanın yeniye erişme şansı asla yoktur. Yeni şeyler daima yeni uygulamalar eşliğinde açığa çıkar. Eski uygulamayla yeni şeyler üremez. Burada sizlerle samimi bir sohbet yapıp yeni uygulamalar olmaksızın yeniye ulaşılamayacağını anlatmaya çalıştım. Her yeni açığa çıkanın arkasında kesinlikle yeni bir uygulama vardır. Asla eski ile yeniyi elde etmek mümkün değildir kanaatimce. Onun için o Mürid isminin, Fettah isminin, Kuddus isminin zikrinin beyinde yeni açılımlar meydana getireceğini düşünüp onları günümde uygulayarak bugünlere geldim. Ayrıca düşünüyorum ki düzenli ve sistemli bir çalışma ve dahi ibadet süreci olmaksızın tasavvuf konuşmak, okumak, hobi olmaktan öteye gitmez. Felsefe olarak kalır. Tasavvuf felsefesi okumak, tasavvuf felsefesi yazmak, tasavvuf ehli olmak değildir. Dünün tekrarı ile dünden öteye gidilmez. Şah-ı velayet Hazreti Ali, çocuklarınızı yarına göre yetiştirin, yaşadığınız güne göre değil derken biz kıyamete kadar yeniliğini ve orijinalliğini koruyup o çağın insanına hitap edecek özellikler ihtiva eden kutsal kitabı günümüzde dünün tekrarıyla dündekilerin anladığı gibi anlayıp yorumluyorsak vay halimiz. Bunları şunun için anlatıyorum. Yaşım gelmiş 61'e. Resulullah Aleyhisselam'ın dünyayı terk ettiği yıllara o günkü tarihi itibariyle 2 sene kalmış. Şu mevcut tarihimiz itibariyle süre gelmiş çatmış. Beyin ve akıl sağlığım yerinde daha ne kadar hayatta kalırım bilemem. Ben de bir şeyhim, mürşidim, ne de izlenesi, takip edilesi bir önder, ne de başka bir ünvan veya etiketi olan biri, ne de başkalarından bir paye bekleyen biri. Kendimden biraz söz etmemin sebebi de bana göre çok değerli olan bu anlayış açıklıklarının hiçbir çalışma yapılmadan, havadan, durduk yere kitap okumakla gelmeyeceği gerçeğini sizlere fark ettirmekti. İşte bu yüzden bunları anlattım. Ben sadece sıradan bir düşünür ve yalnızca bu düşüncelerini yazarak, sohbet ederek arzu edenlerle paylaşır. Bu fikirlerden yararlananlar bizi okumaya devam ederler. Fikirlerimizi veri tabanlarına uygun bulmayanlar da okumaz, diledikleri gibi yaşamaya devam ederler. Biz kendi çapımızda Allah'ın kolaylaştırdığı bazı yeni uygulamalarla, özellikle Mürid, Kuddus ve Fettah isimlerine ağırlıklı devam suretiyle bir kısım yeni bakış açıları edindik. Sizlerle paylaşıyoruz. Diyoruz ki bu yüzden de her yeni açılım veya oluşumun altında mutlaka yeni bir yaklaşım ve uygulama vardır. Bu bugün de böyledir, yarın da böyle olacaktır. İstidat ve kabiliyetiniz olsa dahi klasik uygulama ile klasik verilerin ötesini elde edemezsiniz. Din adı verilmiş olan Allah sistem ve düzeninin
bugüne kadar fark edilmemiş yeni yanlarını ve inceliklerini, sırlarını öğrenmek ve değerlendirmek için de mutlaka yeni yaklaşımları ve çalışmaları sistemli ve düzenli bir şekilde sonuç alana kadar yapmak zorunludur kanaatimce. Bahçede bir orayı bir burayı çabalayarak kuyu açamaz, suya ulaşamazsınız. Maymun iştahlı kişilerin 3-5 günlük çalışmayla bir yere varamayıp sonra da bu bahçede su yokmuş demesi yalnızca kendini hüsrana uğratır. Şükründen acizim. Rabbim kolaylaştırdı. Nimetini erdirdi. Kulluğumu, hiçliğimi fark ettirdi. İnsanların dedikodusu ise beni ilgilendirmez. Aklı olan benim dedikodumla ömrünü boşa harcayacağına, kendisine gelecekte yararlı olan çalışmalarla ömrünü değerlendirir. İşte bu anlayış içinde bugünlere geldim. Resulullah'ı ve onun anlattığı sistemi, getirdiği Kur'an'ı kapasitem kadarıyla anlamanın ve Allah'a kulluğumun huzuruyla dünyadan ayrılacağım günleri bekliyorum artık köyümde. Dilerim Allah zikriyle sizlerin de gönlü huzur ve tatmin ersin. Zira Allah'ı bilmenin insana yaşatacağı cennet hiçbir şeyde yokmuş. Dünyada ne elde ederseniz sonu vardır ve sonu düşünen insan için tatminsizlik ve bunalımdır. Allah'la yolculuk ise sonsuzdur ve asla bıkmak diye bir kavram söz konusu değildir. Kozanızdan çıkıp sonsuzluğa kanat açmaya çalışın. Ey anka kuşları! Fark edin sizler minik serçeler olmadığınızı ve çevrenizdekilerin ufak yemlerinin bir zaman sonra sizi tatmin etmeyeceğini. Hoşça kalın efendim.